geri döndü. Palyaço Art, katil bir Noel için geri dönüyor. Bu sefer karanlık ve soğuk kış gecelerinde Art'ın dehşeti daha da ürkütücü bir hal alıyor. Noel dehşetinin sessiz habercisi Palyaço Art, Noel neşesini kan donduran bir korkuya dönüştürmek için tam zamanında korkunç üçlemenin 3. filmiyle geri döndü. Bu film, tatil sezonunun huzurunu bozacak ve izleyicileri koltuklarına mıhlayacak. Bu sefer, festival sezonu Art'ın kendine özgü ultra şiddetinin bir başka turuna sahne oluyor ve bu da zevk ve terör sınırlarını daha da zorluyor. Art'ın her hareketi, izleyicilere unutulmaz bir korku deneyimi yaşatacak. Açılış sahnesinden itibaren, yönetmen Damien Leone'nin hiç vites küçültmediği açık, hayranlarına özledikleri şeyi veriyor. Sınırsız bir kan banyosu. Leone'nin ustalığı, her sahnede kendini gösteriyor ve izleyicileri dehşete düşürüyor. Noel ortamı, dehşete lezzetli bir şekilde çarpık bir katman ekliyor. Bu film, tatilin sıcaklığını ve neşesini, korkunun soğuk ve acımasız gerçekliğiyle harmanlıyor. Tanıdık süslemeler ve tatil şarkıları, dehşet araçlarına dönüşerek, dehşeti büyüten, rahatsız edici bir zıtlık yaratıyor. Art'ın ellerinde, her Noel süsü bir ölüm tuzağına dönüşüyor. Palyaço Art kurbanlarını titizlikle parçalarken, arka planda hafifçe çalan ilahileri, kan havuzlarında parıldayan ışıklarını hayal edin. Bu sahneler, izleyicilerin tüylerini diken diken edecek. Bu yıl şekerlere ve Noel ağaçlarına biraz farklı bakmanızı sağlayacak güçlü bir karışım. Art'ın dehşeti, tatilin her köşesine sızıyor ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Art'ın dönüşünü çevreleyen beklenti elle tutulur ve korkunç üçlemesi hayal kırıklığı yaratmıyor. Hayranlar, bu filmde aradıkları tüm korku ve gerilimi bulacaklar. Aşırı vahşet vaadini yerine getiriyor ve korku sinemasında kabul edilebilir olanın sınırlarını zorluyor. Bu film, korku türünün sınırlarını yeniden tanımlıyor. Vahşet acımasız, özel efektler mide bulandırıcı derecede gerçekçi ve Art'ın kötü niyetli varlığı her karede hissediliyor. Bu film, izleyicilere unutulmaz bir korku deneyimi sunuyor. Sıkı durun korku severler, çünkü bu film iz bırakacak. Art'ın dehşeti, bu Noel'i unutulmaz kılacak. Sessiz, terör David Howard Thornton'ın ustalık dolu performansı. Korkunç filminin başarısının merkezinde, David Howard Thornton'ın Palyaço Art'ı, ürkütücü bir şekilde canlandırması yer alıyor. Thornton, karakterin derinliklerine inerek, izleyiciyi dehşete düşüren bir performans sergiliyor. O sadece makyajlı bir aktör değil, saf, katıksız kötülüğün kabı haline gelen karakteri somutlaştırıyor. Thornton, Art'ın her hareketinde ve bakışında bu kötülüğü yansıtıyor. Sessizlik dehşeti daha da artırıyor. Etkileyici hareketleri ve korkunç gözleri, kelimelerin etkisini azaltacağı yerde çok şey anlatıyor. Bu sessizlik, izleyicinin tüylerini diken diken eden bir atmosfer yaratıyor. Thornton'ın Art'ın sadist neşesini ifade etmek için diyaloğa ihtiyacı yok. Yüzünün her kasılması, abartılı her hareketi içine kazınmış. Bu, karakterin derinliğini ve karmaşıklığını ortaya koyuyor. Thornton'ın korkunç üçlemesindeki performansı, önceki filmlere göre daha da incelikli ve rahatsız edici. Her yeni filmde, karakterin daha karanlık ve derin yönlerini keşfetmeyi başarıyor. Palyaço makyajının arkasındaki üzüntüye benzeyen bir şeyin parıltısı olan Art'a, bir kırılganlık ipucu enjekte etmeyi başarıyor. Bu, karakterin daha insani ve aynı zamanda daha korkutucu olmasını sağlıyor. Bu, canavar ile insan arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak karakteri daha da korkutucu hale getiriyor. Art'ın hem bir canavar hem de bir insan olduğunu görmek, izleyiciyi derinden etkiliyor. Art'ın paramparça olmuş bir Noel süsünde yansımasına baktığı, boyalı yüzünü pişmanlığa benzer bir ifade geçerken ürkütücü bir an var. Bu an, karakterin içsel çatışmasını ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Jenerik aktıktan çok sonra bile sizinle kalacak, ustalık sınıfı bir performans.
Thornton'ın performansı izleyicinin zihninde uzun süre yer edecek. Palyaço Art'ı bu kadar korkutucu yapan şey, eylemlerinin tahmin edilemezliği. Her an ne yapacağını asla bilemezsiniz. O bir kaos gücü, her an patlayabilen bir şiddet kasırgası. Bu izleyiciyi sürekli tetikte tutuyor. Bir dakika aptalca bir sihir numarası yapıyor. Bir sonraki dakika, ölümcül bir amaçla elektrikli matkap sallıyor. Bu ani değişimler, karakterin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bu öngörülemezlik, izleyiciyi diken üstünde tutuyor ve bir sonraki korkunç eyleminin ne olacağını asla tam olarak bilmiyor. Thornton'ın performansı, izleyiciyi sürekli bir gerilim içinde bırakıyor. Kanlı bir tuval, gelişmiş korku ve özel efektler. Korkunç üçlemesi, gerçekten korkunç görseller ve özel efektler yaratmaya daha fazla kaynak ayrılarak, prodüksiyon değerinde önemli bir adım atıyor. Bu, izleyicilerin korku dolu bir dünyaya daha derinlemesine dalmalarını sağlıyor ve onları koltuklarının kenarında tutuyor. Vahşet daha gerçekçi, setler daha detaylı ve genel estetik, franchise'ı tanımlayan cesur, yeraltı hissinden ödün vermeden daha şık. Bu, filmin atmosferini daha yoğun ve unutulmaz kılıyor. Yapımcılar, açıkça hayranların geri bildirimlerini dinlediler ve görsel olarak göz alıcı bir korku deneyimi yaratmaya yatırım yaptılar. Bu, filmin her karesinde hissediliyor ve izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Özel efekt ekibi, bu filmdeki çalışmaları için özel bir takdiri hak ediyor. Onların yaratıcılığı ve teknik becerileri, filmi diğerlerinden ayıran unsurlardan biri. Vahşet hem yaratıcı, hem de mide bulandırıcı ve ana akım korkuda kabul edilebilir olanın sınırlarını zorluyor. Bu, izleyicilerin beklentilerini aşan ve onları şok eden sahneler yaratıyor. Korkunç üçlemesinde, insan dayanıklılığının sınırlarını sorgulamanıza neden olacak şeyler göreceksiniz. Ancak hepsi, onu sırf şok değerinin ötesine taşıyan bir sanat seviyesiyle yürütülüyor. Bu, filmi, sadece korkutucu değil, aynı zamanda, sanatsal olarak da değerli kılıyor. Noel ortamı, katliama tam bir tezat oluşturarak, şiddeti daha da etkili hale getiriyor. Bu zıtlık, izleyicilerin duygusal tepkilerini daha da güçlendiriyor. Palyaço Art'ın kurbanlarını asmak için yılbaşı ışıklarını kullandığı, şenlikli parıltının cansız gözlerini aydınlattığı bir sahne hayal edin. Bu sahne hem korkutucu, hem de unutulmaz bir etki yaratıyor. Korkunç üçlemesini bu kadar etkili kılan şey, sıradan ile korkunç olanın bu şekilde yan yana gelmesidir. Bu, izleyicilerin gerçeklik algısını sarsarak, onları daha derin bir korku deneyimine sürüklüyor. Festival korkuları, Noel neşesi kanlı terörle buluşuyor. Yönetmen Damien Leone, gerçekten rahatsız edici bir deneyim yaratarak, Noel imgelerini dehşet kumaşına ustalıkla işliyor. Sadece süslemelerle ilgili değil, tatil neşesinin sapkınlığı, beklentilerin altüst edilmesiyle ilgili. Noel ile ilişkilendirilen sıcaklık ve neşe, uğursuz bir şeye dönüşüyor ve izleyicide jenerik aktıktan çok sonra bile devam eden bir huzursuzluk duygusu bırakıyor. Özellikle, akılda kalıcı bir sahne, Palyaço Art'ın masum oyuncakları, işkence aletlerine dönüştürdüğü bir oyuncakçıda geçiyor. Oyuncak ayılar, kanlı silahlara dönüşüyor. Oyuncak askerler, korkunç dioramalar oluşturmak için kullanılıyor ve çocuk kahkahaları katliam boyunca yankılanıyor. Oyuncak reyonuna bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek bir sahne. Tüyler ürpertici bir başka olayda ise, Art'ın son başyapıtıyla karşılaşan bir grup Noel şarkıcısı, korkunç bir şekilde düzenlenmiş, parçalanmış bedenlerden oluşan bir dizi. Önlerindeki sahneyi kavrarken neşeli şarkıları aniden duruyor, yüzleri dehşet içinde çarpıtılıyor.